Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte müthiş lezzetli, tam kıvamında çok güzel keteler hazırlayacağız. İsterseniz dondurun, isterseniz anında tüketin ama bol bol hazırlayın. Çünkü bu keteler müthiş lezzetli. Çok seveceksiniz. Eminim bundan sonra hatta farklı tariflere bile bakmayacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen tarife başladım bile. Öncelikle 2 su bardağı yani ortalama 400 mililitre kadar ılık süt aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ve 1 silme yemek kaşığı kadar instant maya ilavesi yaparak güzelce karıştırdım. 3-5 dakika bu şekilde mayanın aktifleşmesini bekleyelim. Bu arada bu aşamada şeker ilave etmemizin sebebi mayanın aktifleşmesini hızlandırmasıdır. Aklınızda bulunsun. Hemen mayalı sütü bir kenara aldım. Diğer taraftan uygun bir yoğurma kabı alarak içerisine yine 200 mililitreyi baz alarak ölçü bardağı ile 5 su bardağı kadar un ilave ettikten sonra üzerine yarım yemek kaşığı kadar tuz ekleyerek karıştırıyorum. Un ve tuzu güzelce karıştırıp orta kısmına bir çukur açtıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar elma veya üzüm sirkesi, yarım su bardağı yine 200 mililitreyi baz alarak yarım su bardağı kadar sıvı yağ ve hazırladığımız mayalı karışımı azar azar ekleyerek hamuru karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar güzelce karıştıralım. Ardından kaşığımızı çıkartalım ve elimizle devam edelim. Eğer hamurumuz çok yumuşak kaldıysa azar azar un ilavesi yaparak kıvamını tutturalım. Ben toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullanmış oldum. İlk önce 5 bardak un eklemiştim. Ardından azar azar daha ilave edip kıvamını yakalamaya çalıştım. Toplamda dediğim gibi 5 su bardağı artı yarım su bardağı yani 5,5 su bardağı kadar un kullanarak bu kıvamı yakaladım. Çok hafif ele yapışan yani çok sert olmayan güzel kıvamlı bir hamur elde ettim. Hamuru toparladıktan sonra üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hava sıcaksa 45 dakika kadar da yeterli olacaktır. Hemen peşinden içliğimizi hazırlamakla işime devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı yine 200 mililitrelik bardak ile 4 bardak unu uygun bir tavaya aldım ve sürekli karıştırarak kısık ateşte unun kokusu çıkıp rengi hafiften kahverengileşmeye başlayıncaya kadar kavurdum ve hemen üzerine azar azar sıvı yağ ilavesi yaparak karıştırıyorum. Toplamda 1 su bardağından 1 parmak eksik kadar sıvı yağ ilavesi yaptım ve bu kıvamı elde ettim. Böyle tamamen unun ıslanması ama çok fazla yağlı olmaması gerekli. Ardından üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağından biraz fazla çekilmiş ceviz ekledim. Ortalama 150 gram kadar ceviz kullandım. İsteyenler şeker kullanmayabilirler veya şeker miktarını azaltıp arttırabilirler. Bu kıvam tam ayarlı oldu. Yani ne çok şekerli olmadı ne de çok şekersiz olmadı. Bence kete dediğim biraz şekerli olmalı açıkçası. Yani tamamen şekersiz yaptığımızda çok da güzel olduğunu düşünmüyorum. Yine de tamamen zevkinize kalmış. Hemen farklı bir kaseye aktardım. Tavam sıcak olduğu için ardından tamamen soğuması için bir kenarda beklettim. Bu aşamada artık hamurumun mayası gelmiş. Hemen üzerini açıp havasını yani kabarıklığını indiriyorum. Kabarıklığını indirirken tamamen indirmeniz lazım ki daha sonrasında hamurunuzdan maya kokusu ve tadı gelmesin. Hızlıca kabarıklığını indirdikten sonra tezgahın üzerine aldım. Tekrar şöyle bir toparladım. Ardından 4 eşit parçaya bölüyorum. Hamurları keserken genellikle göz kararı eşit ölçülerde kesmiş olsam bile ardından elimle tekrardan birazcık boyutlarını eşitliyorum ve daha sonra beze haline getiriyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha da kolay olur. Ama eğer yapamıyorsanız yani bu şekilde tamamı eşit ölçülerde olmuyorsa tartıda kullanabilirsiniz. Ama eşitlemeye dikkat ederseniz daha sonra hamurlarınızı açarken tamamı da eşit ölçülerde açılmış olur. Yine aklınızda bulunsun. Hamurların tamamını hazırladım.
hazırladım. Bu aşamalarda un kullanmanıza hiç gerek yok. Hamur mayalandıktan sonra yağlı bir hamur olduğu için kıvamı mükemmel oluyor. Yani çalışmanız gerçekten oldukça kolay oluyor. Tepsinin üzerine aldım. Üzerini örttükten sonra, üzeri kabuk bağlamaması için örtüyoruz tabii ki, açık kesinlikle bırakmayınız. Örttükten sonra 10 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirdim ki tekrardan kendini bir salsın, açarken bizler için kolaylık olsun. Kesinlikle çok fazla açmayın, çok fazla bekletmeyin. Çok fazla bekletirseniz eğer açarken sizler için zorluk olur aksine, yani kolaylıktan çok zorluk olur ve yırtılmalar oluşur. O yüzden süreyle biraz dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Hemen hızlıca gördüğünüz gibi açmaya başladım. Bolca un yardımıyla önce biraz elimle genişlettim, ardından oklava ile devam ediyorum. Hamurun şöyle kenarlarını da eşitledikten sonra şimdi üzerine bolca tereyağı sürüyorum. Bolca derken ıslanması yeterli. Yani 2-3 yemek kaşığı kadar fırçayla sürerseniz yeterli olacaktır. Ardından üzerine içliğimizi serpiştirelim. İçliği çok kullanmaktan gözünüz korkmasın. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Çok derken böyle aşırı hepsini üstüne dökün demiyorum tabii ki. Sadece üzerini kaplasın, bir katman oluştursun yeterli. Kenarları da eşit olsun. Özellikle yaparken çok dikkat ederim. Her zaman baklava hazırlarken de dikkatli olurum ki kenarları eşit olsun. Yani kenarları ortasına çok koyup kenarlarına az koymamaya çalışırım. Sizler de öyle dikkat ederseniz daha güzel olur. İkinci hamuru da açtığım üzerine yerleştirdim. Yağladıktan sonra elimle çekiştirip bu şekilde boyutlarını eşitledim. Tekrardan üzerine içlik yerleştirerek elimle her tarafını eşitliyorum. Her hamurda mutlaka üzerini önce yağladım birazcık, daha sonra da içlik yerleştirdim. Hamuru yağlamadan kesinlikle çekiştirmeyin. O zaman yırtılmalar oluşabilir. Yani yağlanmayan hamur kendini salmayacaktır. Çekiştirirseniz birazcık yırtılma yaşayabilirsiniz. O yüzden öncelikle hamuru yağlayın, ardından boyutlarını eşitleyin. Öyle daha da kolay olur. Son olarak geriye kalan yağın tamamını da üzerlerine bu şekilde sürdüm. Şimdi artık hamurumuzu rulo yapabiliriz. Şöyle yavaşça, çok fazla sıkmadan, çekiştirmeden rulo yapalım. Bu aşamada ilk başta başlarken de hamurun yuvarlak kısmını, sonunda biterken de yuvarlak kısmını hafiften çekerek kare haline getirelim. Yani rulo ile eşitleyelim ki görüntüsü düzgün olsun. Bir tarafı ince, bir tarafı kalın kalmasın. Şöyle yavaşça rulo haline getirdik. Hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi eşit ölçülerde bir bıçak ile veya benim gibi bir hamur kartı yardımıyla kesebilirsiniz. Boyutuna göre, yani yapmak istediğiniz ketenin boyutuna göre eşitleyin. Yani mesela tek kişilik yapmak isterseniz 2 parmak yeterli olacaktır. Ben bir keteyi 2 kişilik gibi düşündüğüm için birazcık büyük kestim. Hamurun her iki ucundan tutarak şöyle içe doğru kıvırıp yavaşça birleştirelim. Diğer tarafına da aynı işlemi uygulayalım. Bu arada videomu hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Farklı ülkelerden, şehirlerden izleyicilerimin olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz, paylaşımlarınız benim için çok önemli. Destekleriniz sayesinde burada varım. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Takipte kalmayı da ihmal etmeyiniz. Tamamını hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize alalım. Bu aşamada kesinlikle oklava veya merdane kullanmanızı tavsiye etmem. Sadece elinizle hamurları bir tık büyütmüş olmanız yeterli olacaktır. Ardından hemen üzerlerini bir bez ile örttüm ve yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendirdim. 20 dakikada yeterli olur ama çok fazla dinlendirmeyelim ki hamur kabarıp şöyle poğaçamsı bir kıvam almasın. Sadece dinlensin, yeterli olacaktır. Hemen üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürüyorum. Bir tane yumurta sarısı, bir dolu yemek kaşığı kadar süt yeterlidir.
Ve hazır olan ketelerimizi önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişmeye gönderelim. Aynı baklava pişirir gibi, ne kadar kısık ayarda uzun süre pişirirseniz o kadar güzel, kıyır kıyır ve de lezzetli olmuş olur. Fırından çıkardıktan sonra öncelikle ilk sıcaklığının geçmesini bekleyip ardından dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yine de siz olun, çok kaynar haliyle tüketmeyin ve de kaynar haliyle bıçakla kesmemeye özen gösterin. Özellikle bu gibi yiyecekler kaynar haliyle bıçak ile kesilmez. Annelerimizden, babalarımızdan o şekilde gördük. Sizler de öyle yaparsanız daha güzel olur. O yüzden ben de kesmedim. Hemen kaynar haliyle içerisinde elimle sizlere göstermeye çalıştım. Müthiş lezzetli, çok çok güzel. Bunu yaptıktan, yedikten sonra eminim hani belki de diyebilirsiniz ki ilk defa gerçekten bir kete yedim. Yani birçok tariflerde görüyorum. Evet, ben de daha önce denedim ama onlara kete diyemiyorum. Çünkü gerçekten kete olmuyor. Kete dediğiniz şöyle yerken ağzınızda erimesi, aynı zamanda da kat kat olması lazım. İşte tam da bu tarif bence o aradığınız tarif. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı lütfen deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz ve de bir sonraki tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde açmış olmanız yeterlidir. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle, yeni videolarım gelinceye kadar kanalımdaki diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.